Merhaba değerli izleyiciler. Pilot dalga teorisinin çıkarımlarını incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bağlamda Bohmian mekaniği, de Broglie-Bohm teorisi olarak da bilinir, parçacıkların dinamiklerini dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilen deterministik yörüngelerle bütünleştiren kuantum mekaniğinin nedensel bir yorumunu sunmaktadır. Bu çerçeve standart kuantum mekaniğinin olasılıksal yapısını korurken kuantum kaosunu keşfetmek için benzersiz bir yol açar. Ve bu alan kaotik sistemlerin öngörülemezliğini kuantum alanıyla kesiştirir. Bu videoda kaotik davranışın temel yönlerini sentezleyecek ve bunların Bohmian mekaniği bağlamındaki önemini tartışacağız. Klasik fizikte kaos, başlangıç koşullarına olan hassas bağımlılıkla kesin bir şekilde karakterize edilir. Bu hassasiyet genellikle faz uzayındaki yakın yörüngelerin ne kadar hızlı bir şekilde farklılaştığını ölçen Lyapunov üsleri aracılığıyla niceliksel olarak belirlenmektedir. En büyük Lyapunov üsleri pozitifse sistem kaotik davranış sergiler. Bu arada Poincare kesiti kavramı daha yüksek boyutlu dinamikleri daha düşük boyutlu alt uzaylara yansıtır. Periyodik yapıları ve bunların eksikliğini ortaya çıkararak güçlü bir görselleştirme aracı da sağlar. Daha sonrasında fraktal analiz bu kaotik sistemlerde gömülü olan öz benzerliği ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Ve fraktal boyutlar bağlamında bu karmaşıklıkları niceliksel olarak belirler. Son olarak da burada kullanılan yöntem çatallaşma analizidir. Kontrol parametreleri değiştikçe bir sistemin davranışındaki nitel değişikliklerin nasıl ortaya çıktığını izlememizi ve sistemin düzenli ve kaotik dinamikler arasındaki geçişi anlayabilmemizin sağlayacak kritik noktaları belirler. Kaos teorisinin kapsamlı araç seti Lyapunov üsleri, Poincare kesitleri, fraktal boyutlar ve çatallaşma diyagramları olarak sınıflandırılmaktadır. Ve bu noktada klasik sistemlerin karmaşık davranışlarını çözmek için uzun zamandır kullanılmaktadır. Ancak bu teknikler dalga fonksiyonu evriminin olasılıksal doğası nedeniyle tamamen kuantum mekaniği açısından doğrudan uygulanamaz. Yine de parçacık yörüngelerini kuantum dünyasında yeniden tanıtan Bohmian mekaniği bu klasik kaos araçlarının uygulanması için verimli bir zemin sunmaktadır. Bohmian çerçevesi içinde bir kuantum sistemin dinamikleri hem Schrödinger denklemine göre gelişen dalga fonksiyonu hem de dalga fonksiyonunun fazı tarafından yönlendirilen parçacığın yörüngesi tarafından yönetilir. Bu ikili tanımlama Bohmian mekaniğinin kuantum inceliklerine rağmen kavramsal olarak klasik kaosa benzer bir şekilde kaotik dinamikleri barındırmasını sağlar. Özellikle dalga fonksiyonu dolanık olduğunda parçacıkların dinamikleri kaotik hale gelebilir. Bohmian mekaniğinde dolanıklık her bir mekansal değişken için bağımsız bileşenlere bölünemeyen bir dalga fonksiyonunu ifade eder. Örneğin iki parçacıklı bir sistemde dolanıklık dalga fonksiyonu psi(xy) eşit değildir psi1x çarpı psi2y olduğunda ortaya çıkar. Yani x ve y parçacıklarının kuantum durumları iç içe geçmiştir ve birbirlerinin dinamiklerini etkiler. Bununla birlikte Bohmian yörüngelerde kaosun varlığı yalnızca dolanıklıkla garanti edilmez. Dönmeyen simetrik olmayan potansiyeller veya anharmonik terimlerin varlığı gibi ek koşullar da karşılanmalıdır. Bohmian mekaniğindeki potansiyel alanı kaotik dinamiklerin ortaya çıkıp çıkmayacağını belirlemede kritik bir rol oynar. Düzgün anharmonik potansiyellere sahip sistemlerde yani ikinci dereceden harmonik terimlerin ötesindeki terimler mevcut olduğunda doğrusal olmayanlıklar Bohmian parçacıkları için kaotik yörüngeler oluşturur. Bu potansiyeller düzenli harmonik hareketi bozar ve faz uzayında başlangıç koşullarının hassas bağımlılığın belirginleştiği bölgeleri meydana getirir. Öncelikle klasik bir ölçü olsa da Lyapunov üsleri başlangıçta yakın kuantum parçacık yörüngelerinin sapma oranını ölçmek bağlamında Bohmian yörüngeleri anlamında tanımlanabilir. Pozitif Lyapunov üsleri Bohmian çerçevesi içinde kaotik hareketi işaret eder. Bununla birlikte Bohmian mekaniği kuantum parçacıklarının yapılandırma uzayındaki kaotik desenlerin görselleştirilmesine olanak tanıyan Poincare kesitlerinin kullanımına da uygundur. Bu kesitler hareketin periyodik, yarı periyodik veya kaotik olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Ayrıca kaotik bir rejimdeki Bohmian parçacıklarının yörüngeleri genellikle klasik sistemlere benzer fraktal yapılar sergiler.
Fraktal analiz parçacığın hareketinin karmaşıklığının nicel bir ölçüsünü sunan fraktal boyutu hesaplamak için de değerlendirilmektedir. Klasik kaos teorisi Bohmian mekaniği aracılığıyla kuantum sistemlerine uygulama yeteneği fiziğin geleneksel olarak birbirinden farklı iki alanını birbirine bağlar. Klasik deterministik kaos ve kuantum belirsizliği. Bu kuantum mekaniğindeki determinizm ve öngörülebilirlik hakkındaki önemli felsefi soruları da gündeme getirir. Örneğin kuantum sistemlerindeki kaotik davranış, kuantum durumlarının hassas bir şekilde manipüle edilmesinin hayati önem taşıdığı kuantum kontrol tekniklerinin gelişimini etkilemektedir. Şimdi de karmaşık kuantum sistemlerinde kaotik davranış geliştirmede dolanıklığın rolünü araştıralım. Bu araştırmanın merkezinde büyük mesafelerle ayrılmış olsalar bile parçacıklar arasında korelasyonlar oluşturan belirgin bir kuantum özelliği olan dolanıklığın rolü yer almaktadır. Ve dolanıklığın Bohmian mekaniği içerisindeki kaotik davranışı nasıl güçlendirebileceğini veya tetikleyebileceğini anlamak kuantum mekaniği ile kaos teorisinin kesiştiği noktada önemli sorular ortaya çıkarmaktadır. Standart kuantum mekaniğinde dolanıklık iki veya daha fazla parçacığın kuantum durumlarının bir parçacığın durumunun diğerlerinden bağımsız olarak tanımlanamayacağı şekilde birbirine bağlı olduğu ifade etmektedir. Matematiksel olarak bu sistemin toplam dalga fonksiyonunun her bir parçacık için ayrı bileşenlere bölünemeyeceği anlamına gelir. Bunun yerine tüm sistemin davranışını yöneten tek ayrılmaz bir dalga fonksiyonu biçimini alır. Bohmian mekanikte dalga fonksiyonu hala merkezi bir rol oynar. Ancak parçacıkların yörüngeleri için bir kılavuz alan görevi görür ve konumları bir kılavuz denklemine göre deterministik olarak gelişir. Parçacıklar dolanık olduğunda kılavuz dalga fonksiyonları hareketleriyle önemsiz olmayan yollarla ilişkilendirilir. Özellikle dolanıklık Bohmian mekaniği çerçevesindeki başlangıç koşullarına duyarlılığı artırır. Dalga fonksiyonu artık bireysel parçacıklardan ziyade tüm sistemin tanımladığı bir parçacığın durumundaki herhangi bir değişiklik anında diğerini etkileyebildiği ve potansiyel olarak küçük bozulmaları arttırabildiği fenomenleri ortaya çıkarır. Bu yerel olmama durumu bir parçacığın yönlendirici potansiyelinin uzaktaki dolanık eşi tarafından etkilendiği yer olan potansiyeldeki veya diğer dinamik özelliklerdeki doğrusal olmayanlıklarla birleştirildiğinde kaotik davranışa sebebiyet vermektedir. Dolanıklık dalga fonksiyonunun birden fazla parçacığının dinamiklerini birbirine bağladığı anlamına gelir. Klasik sistemlerde genellikle kaos farklı serbestlik dereceleri arasındaki güçlü bağlantıdan kaynaklanır. Benzer şekilde Bohmian mekaniğinde dolanık parçacıklar paylaşılan dalga fonksiyonu aracılığıyla birbirlerinin hareketini etkiler ve potansiyel olarak kaotik etkileri artırır. Bu bağlantı bir parçacığın davranışı diğerinin yörüngelerini güçlü bir şekilde etkilediği için başlangıç koşullarına karşı daha fazla duyarlılığa yol açar. Dalga fonksiyonunu yöneten Schrödinger denklemi doğrusal olsa da Bohmian mekaniğinde parçacıkların hareketini belirleyen denklemler dalga fonksiyonunun fazının gradyanına bağlı olmaları nedeniyle doğrusal olmayan durumlardır. Burada bir parçacığın hareketi hem kendi konumuna hem de diğer dolanık parçacıkların konumlarına bağlıdır. Sistemin karmaşıklığı dolanık parçacıklarının sayısıyla üstel olarak artabilir. Dalga fonksiyonunun boyutluluğu arttıkça parçacıkların evrimleştiği yapılandırma alanı daha karmaşık hale gelir ve kaotik davranışın ortaya çıkması için daha fazla fırsat sağlar. Örneğin çok parçacıklı bir sistemde yapılandırma alanının boyutluluğu klasik faz uzayının boyutluluğundan önemli ölçüde daha yüksektir. Bu artan boyutluluk genellikle daha zengin, daha karmaşık dinamik yapılara yol açar. Örneğin Bohmian yörüngelerinde daha yüksek boyutlu çekiciler veya fraktal benzeri davranış meydana gelir. Ve dolanıklık yerel olmayan ve anlık korelasyonlar üretir. Kaotik bir sistemde sistemin farklı parçalar arasındaki korelasyonlar üstel olarak azalabilir. Ancak kuantum aleminde bu azalmaya rağmen dolanıklık devam eder. Kuantum korelasyonlarının bu devamlılığı parçacıkların dolanık dalga fonksiyonunun küresel yapısından derinden etkilenen yapılandırma uzayında kaotik hareket sergileyebildiği Bohmian mekaniğinde oldukça karmaşık ve iç içe geçmiş yörüngelere yol açar. Kaostaki dolanıklığın rolünü keşfetmek amacıyla basit bir başlangıç noktası
ayrılamaz bir dalga fonksiyonu aracılığıyla birleştirilmiş iki parçacıktan oluşan bir sistemdir. Anharmonik potansiyellerin varlığında Bohmian yörüngelerini inceleyerek dolanıklık derecesindeki değişikliklerin etkileşim gücü veya potansiyelin biçimi gibi parametreleri değiştirerek kaosun başlangıcını nasıl etkilediği analiz edilebilir. Bu noktada örnek verecek olursak kuantum bilgisayarlarındaki kübitler genellikle kuantum ışınlanması veya süper yoğun kodlama gibi işlemleri gerçekleştirmek amacıyla dolanık hale getirilmektedir. Bu sistemler özellikle hata düzeltme bağlamında kuantum kaosunu keşfetmek için test kaynakları olarak hizmet eder. Bu tür sistemlerin Bohmian tanımındaki kaotik davranış, kübit yörüngelerinin kararlılığını etkiler ve kuantum işlemlerinde tutarlılığı sürdürmek için pratik zorluklar ortaya çıkarır. İki parçacıktan fazlasını içeren veya daha yüksek boyutlu uzaylarda, kuantum alan teorisinde olduğu gibi bu uzaylarda bulunan sistemler kaosu arttırmada dolanıklığın rolünün keşfedebileceği daha karmaşık bir ortam sunmaktadır. Bu sistemler Bohmian yörüngelerin fraktal boyutlarının incelenmesine ve kuantum rejimlerinde kaotik çekicilerin sınıflandırılmasına da olanak tanımaktadır. Kuantum bilişim, kuantum bilgisinin temel birimleri olan kübitlerin klasik bilgisayarların yeteneklerinin çok ötesinde hesaplamalar yapmak için üst üste binme ve dolanıklığı kullandığı modern fizik ve teknolojinin heyecan verici sınırlarından birini temsil eder. Ancak kuantum sistemleri bilindiği üzere kırılgandır. Dekoherans, gürültü ve kuantum hataları sağlam kuantum bilgisayarları oluşturmak için önemli zorluklar meydana getirir. Bohmian mekaniğinde parçacıklar dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilen deterministik yörüngeleri takip ettiğini söylemiştik. Bu bakış açısında özellikle kübitler dolanık hale geldiğinde kuantum durumları hakkında düşünmenin yeni yollarını sunmaktadır. Bohmian mekaniğindeki deterministik parçacık yörüngeleri dolanık kuantum sistemlerindeki hataların nasıl yayılabileceğini ve bu sistemlerdeki kaotik davranışın hataları nasıl daha da kötüleştirebileceğini veya yönetmeye nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmek amacıyla farklı bir mercek sunmaktadır. Klasik bitlerden farklı olarak kübitler durumların üst üste gelmesinde hem 0 hem de 1 aynı anda var olabilir ve dolanık hale gelebilir. Bu da kuantum ışınlanması, süper yoğun kodlama ve hata düzeltme gibi işlemler için gerekli olan kuantum korelasyonlarına yol açar. Ancak dolanıklık aynı zamanda dış bozulmalara karşı oldukça hassastır ve bu da uyumsuzluğa ve kuantum hatalarına yol açar. Konvansiyonel kuantum hata düzeltmesinde kuantum bilgilerinin birden fazla kübitte yedekli kodlanması, kuantum durumunu doğrudan ölçmeden veya çökertmeden hataların tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlar. Bu süreç kuantum dolanıklığı ve ilgili hataların yönetilmesini gerektirmektedir. Yine de özellikle hataların çoğalıp kaotik hale gelebildiği çok sayıda kübite sahip sistemlerde dolanıklıktan kaynaklanan istikrarsızlığı yönetmek hala açık bir zorluktur. Kaos kavramı özellikle Bohmian mekaniğinde hataların kuantum sistemlerinde nasıl yayıldığı konusunda yeni bakış açıları sağlar. Bohmian mekaniğinde parçacıkların başlangıç koşullarına hassas bir bağımlılık gösterdiği belirli sistemlerde ortaya çıkan kaotik davranış, dolanık dalga fonksiyonlarının rehberliğinde kübitlerin hareketinde kendini gösterirse, hataların yörüngesi benzer şekilde başlangıç hatalarına veya küçük bozulmalara karşı hassas hale gelebilir ve bu da öngörülemeyen hata yayılımına yol açar. Örneğin klasik bir kaotik sistemde küçük bir bozulma zamanla üstsel olarak büyür ve çok farklı sonuçlara yol açar. Bir kuantum sisteminde bu, kaotik davranışın mevcut olduğu dolanık sistemlerde küçük kuantum hatalarının daha hızlı yayılabileceğini göstermektedir. Bu nedenle Bohmian mekaniği altındaki kübit yörüngelerinin kaotik doğasını anlamak, bu hata yayılımını tahmin etmek veya azaltmak için bir çerçeve sağlar. Bohmian mekaniğindeki kübitlerin deterministik yörüngeleri, hataların kuantum durumlarını nasıl etkilediğini görselleştirmek ve hesaplamak için alternatif bir yol sunmaktadır. Ve gelişen bir dalga fonksiyonu etkisi altında her bir kübitin tam yolunu izlememizi sağlar. Bu küçük sapmaların gürültü veya dış bozulmalardan kaynaklanan küçük sapmaların dolanık kübitlerde hata birikimine nasıl yol açtığının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamaktadır. Bohmian mekaniği özellikle dolanık durumlarda kılavuz dalga fonksiyonu biçiminde doğrusal olmayanlıkları ortaya çıkarır. Dolanık bir kübit sisteminde bu doğrusal olmayanlık
yapılandırma alanında kaotik yörüngelere yol açar. Bohmian mekaniği kullanarak kübit yörüngeleri modellenir. Kuantum durumlarının evriminde kaotik davranışın başlangıcı tahmin edilebilir. Kaotik dinamikler tespit edilirse bu hata büyümesinin erken bir uyarısı olarak hizmet eder ve hata düzeltme protokollerinin daha agresif bir şekilde devreye girmesini sağlar. Bu öngörücü kapasite uzun hesaplama süreleri boyunca kuantum tutarlılığını korumak bağlamında oldukça önem arz etmektedir. Bohmian kaosu ile kuantum hata düzeltmesi arasındaki bağlantıyı keşfetmek için ayrıntılı sayısal simülasyonlar da gerekmektedir. Kuantum mekaniğinin Bohmian yorumu içindeki kaotik sistemlerin incelenmesi özellikle daha yüksek boyutlu potansiyellerle uğraşırken kuantum parçacıklarının karmaşık davranışını anlamak için ilgi çekici olasılıklar sunar. Bu tartışmada Bohmian yörüngelerinde fraktal geometrilerin ortaya çıkışına odaklanarak daha yüksek boyutlarda kaotik Bohmian sistemlerini sayısal olarak keşfetmenin temel yönlerini ana hatlarıyla belirtmeyi amaçlamaktayız. Ayrıca bu tür keşifler için gereken matematiksel araçları ve sayısal teknikleri ve bunun hem kuantum mekaniği hem de kaos teorisi için olan çıkarımlarını inceleyeceğiz. Bohmian mekaniğinde parçacıklar kuantum potansiyeli tarafından yönetilen ve bu da dalga fonksiyonundan etkilenen deterministik yörüngeleri takip eder. Basit düşük boyutlu sistemler için bu yörüngelerin davranışı Poincare kesitleri ve Lyapunov üsleri gibi klasik kaos araçları kullanarak anlaşılabilir. Ancak daha yüksek boyutlu potansiyellere sahip sistemler açısından değerlendirdiğimizde sistemin karmaşıklığı önemli ölçüde artmakta ve kaotik dinamiklerin olasılığı da bu noktada daha fazla hale gelmektedir. Daha yüksek boyutlu sistemler doğası gereği daha fazla özgürlük derecesine sahiptir. Örneğin 3 boyutlu potansiyel 2 boyutlu sistemlere kıyasla ekstra bir mekansal boyut sunarak parçacıklar ve çevreleri arasında daha karmaşık etkileşimlere olanak tanır. Bu ek serbestlik derecesi daha karmaşık sistemlere ve kaotik çekicilerin oluşumuna yol açar. Potansiyeldeki doğrusal olmayan terimler karmaşık kaotik hareketler türetebilir. Daha yüksek boyutlarda bu doğrusal olmayan etkileşimleri daha da önemli hale getirir. Çünkü aynı anda birden fazla uzaysal bileşeni etkilerler. Daha yüksek boyutlu potansiyellerdeki doğrusal olmayanlıklar Bohmian yörüngelerinin başlangıç koşullarına aşırı duyarlılık göstermesine neden olabilir. Bu da kaosun bir işaretidir. Parçacıkların dolaştığı çok parçacıklı sistemler için yapılandırma alanı boyutsal olarak artar. Bu durumda bireysel parçacıkların yörüngeleri birleştirilir ve hareketlerinin karmaşıklığı kaotik özellikler gösterir. Bu tür sistemler daha yüksek boyutlu potansiyellere tabi tutulduğunda parçacıklar arasındaki etkileşim yapılandırma alanında evrimleştikçe yörüngelerde fraktal yapılar oluşturur. Fraktal yapılar kaotik sistemlerde çeşitli ölçeklerde görülen kendi kendine benzer yinelemeli desenlerdir. Bu yapılar karmaşık, dallanan yörüngelere yol açan başlangıç koşullarına hassas bağımlılık nedeniyle kaotik dinamiklerde doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Bohmian mekaniğinde fraktallar kaotik potansiyellerden etkilenen yapılandırma uzayının bölgelerini keşfederken parçacık yörüngelerinde ortaya çıkar. Klasik kaotik sistemlerde garip çekiciler genellikle fraktal geometri sergiler. Benzer şekilde Bohmian mekaniğinde faz uzayının kaotik bölgeleri fraktal boyutlara sahip çekiciler içerebilir. Bu da Bohmian yörüngelerinin asla basit periyodik harekete yerleşmeyen karmaşık yolları takip edebileceği ve bunun yerine iç içe geçmiş yörüngelerin karmaşık ağını oluşturabileceği anlamına gelmektedir. Faz uzayında kaotik ve düzenli bölgelerin bir arada bulunduğu sistemlerde fraktal sınırlar genellikle bu bölgeleri ayırır. Bohmian mekaniğinde bu tür fraktal sınırlar kaotik hareket bölgeleri ile düzenli harmonik hareket bölgeleri arasında bulunabilir ve kuantum parçacıklarının kaotik davranış sergilediği yerleri kararlı, öngörülebilir yörüngelere kıyasla belirler. Bohmian sistemlerinde özellikle daha yüksek boyutlu potansiyellere sahip sistemlerde kaotik davranışı sayısal olarak araştırmak gelişmiş hesaplama tekniklerini gerektirmektedir. Bu keşfin özü Bohmian kılavuz denklemlerini sayısal olarak çözmeyi içerir. Örneğin şekilde gösterilen denklemde R vektörü parçacığın konumunu temsil eder ve S Schrödinger denkleminden elde edilen dalga fonksiyonunun fazıdır. Bu denklemlerin zaman içinde sayısal entegrasyonu konfigürasyon uzayındaki parçacık yörüngelerini ortaya çıkarır. Kaosu ölçmek için Bohmian yörüngeleri anlamında Lyapunov üslerini hesaplıyoruz. Pozitif Lyapunov üsleri parçacık konumlarındaki küçük başlangıç farklılıklarının
yörüngelerinde üstel olarak artan farklılıklara yol açtığını ve kaosu ifade ettiğini gösterir. Daha yüksek boyutlu sistemlerde sistemin faz uzayının farklı boyutlarına karşılık gelen birden fazla Lyapunov üslerinin hesaplanmasını gerekmektedir. Bohmian yörüngeleri elde edildikten sonra fraktal analiz ortaya çıkan yörünge desenlerinin fraktal boyutunu hesaplamak anlamında kullanılır. Bu kutu sayımı veya korelasyon boyutu teknikleri gibi yöntemler kullanılarak yapılır. Fraktal boyut bize yörüngelerin karmaşıklığının nicel bir ölçüsünü verir. Tam sayılar arasındaki değerler örneğin 2 ila 3 arasında fraktal geometriyi göstermektedir. Kaotik davranışı görselleştirmek için ise Poincare kesitleri oluşturulabilir. Daha yüksek boyutlu sistemde bu kesitler faz uzayının bir kesitini sağlayarak periyodik veya yarı periyodik yapıları veya kaotik rejimlerde bunların yokluğunu tespit etmemizi sağlar. Fraktal yapıları tanımlamanın en etkili yollarından biri faz uzayı çizimleri veya yörünge görselleştirmeleridir. İki boyutlu sistemlerde bulunan faz uzayları rahatlıkla çizilebilir. Ancak daha yüksek boyutlarda bu özellikleri, fraktal özellikleri tespit etmek yapılandırma alanının projeksiyonlarına veya dilimlerine bağlıdır. 3 boyutlu anarmonik potansiyele tabi iki dolanak parçacık sistemini düşünelim. Şekilde gösterildiği gibi bu potansiyel anarmonik terimler, dörtlü ve altılı terimler nedeniyle doğrusal olmayan durumlar ortaya çıkarır. Schrödinger denklemini dalga fonksiyonu psi için çözerek ve ardından parçacık yörüngeleri için Bohmian kılavuz denklemlerini sayısal olarak entegre ederek yörüngelerin nasıl evrimleştiğini keşfedebiliriz. Bu potansiyel ile parçacıkların yörüngelerinin özellikle alfa, beta ve gamma parametreleri önemli doğrusal olmayanlıkları indükleyecek şekilde seçilirse başlangıç koşullarına karşı oldukça hassas olması beklenir. Bu denklemlerin sayısal entegrasyonu kaotik davranışın mevcut olup olmadığını ve yörüngelerin fraktal yapılar sergileyip sergilemediğini ortaya çıkarır. Bu sistem için 3 boyutlu yapılandırma uzayındaki yörüngelerin dağılımı üzerinde fraktal analiz gerçekleştirilebilir. Fraktal desenler tespit edilirse yörüngelerin fraktal boyutu hesaplanabilir ve sistemin karmaşıklığı hakkında ışık tutabilir. Bohmian yörüngelerindeki fraktal yapılar klasik kaos ile kuantum mekaniği arasında bir köprü vazifesi görür. Daha yüksek boyutlu Bohmian sistemlerinde fraktal davranışın ortaya çıkarılması Bohmian mekaniğinin deterministik çerçevesi içerisinde bile klasik sistemlerde bulunanlara benzer zengin kaotik yapıların olduğunu göstermektedir. Bohmian yörüngelerindeki kaotik davranışı anlamak özellikle kuantum parçacıklarının öngörülemez davranış sergilediği rejimlerde kuantum sistemlerini kontrol etmede uygulamalara sahip olabilir. Fraktal analizi kaotik yörüngeleri stabilize etmek için kuantum kontrol tekniklerinin ayarlanması gereken yapılandırma alanı bölgelerini belirlemeye yardımcı olur. Bohmian mekaniğinde fraktal yapıların tespiti kuantum klasik geçişe dair daha derin bir içgörü sağlar. Daha yüksek boyutlu potansiyellerde kaotik Bohmian sistemlerinin sayısal keşfi yeni fraktal yapıları ortaya çıkarmak ve kuantum kaosuna dair anlayışımızı derinleştirmek bağlamında heyecan verici bir sınır sunmaktadır. Lyapunov üsleri, Poincare kesitleri ve fraktal boyut analizi gibi kaos teorisi tekniklerini uygulayarak araştırmacılar Bohmian parçacıklarının karmaşık, kaotik ortamlarda nasıl davrandığını araştırmaktadırlar. Bu keşif kuantum kontrolü, kuantum hesaplama ve temel fizik için çıkarımlarla klasik ve kuantum kaos arasındaki zengin bağlantıları ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.